Merhaba sayın seyirciler. Geçen hafta biliyorsunuz ki Kanar ve İrem'le sohbetimiz yarım kaldı ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tekrar ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. She's saying welcome. Welcome. Teşekkürler. Evet, şimdi aslında geçen çekimde biz Access'in aslında kalıplardan çıkmamız gerektiğini ve buna hizmet ettiğini öğrendik Access'in. Bunu nasıl yapıyoruz? So did we learn from the last show that the access consciousness about breaking out of the molds? Yeah. So Bunu nasıl yapıyoruz? how did we do that? Okey, bizi oradan çıkartıyor ama biz bunu nasıl yapıyoruz? So you are breaking our molds. You just take us from our molds. But how we do that? Well, I'm not doing it. You're doing it. Bunu ben yapmıyorum. Bunu sen yapıyorsun. Okey, sen bana bunu nasıl yaptırtıyorsun? How you make me do that? I can't really make you do that. I can just ask you questions or bring about or like show you the tools that I've personally used to break myself out of it and really choose it. Ben sana bunu yaptıramam ama sana sorular verebilirim. Benim bunu kendim için nasıl yaptığımla ilgili ve bunu seçmek için. Yani sorular mıdır Access? So the access is the questions. Yes. Is the Yes. questions. Yes. It's all about because an answer always disempowers and a question always empowers. Evet, cevap her zaman güçsüzleştirir ve soru her zaman güçlendirir. Cevapları biz mi veriyoruz? Are you? Sen veriyor musun? How often, anybody out there, how often do you look for the answer for something? Dışarıdaki hepiniz ne kadar çok zaman bir şeyin cevabına baktınız, bir şey için bir şeyin cevabına baktınız? It's this acknowledgement of like where most of us have learned to be in the world is to try to figure out how to do things, like find the answer and then do that. Whereas what works a little bit more faster, really, is always asking a question. Bizim dünyada öğrendiğimiz şey aslında yani bir şeyi nasıl yaparız, işte bu şekilde yaparız ve cevabı vardır. Bir şeyleri daha hızlı yapmanın yolu soru sormak ve bırakmaktır. Evet. Because asking a question opens up your mind to start sort of like searching for what else is possible. Soru sormak bir şekilde sizin kafanızı başka neler mümkünü aramaya açıyor aslında. And like allowing different possibilities and infinite possibilities to show up. Ve farklı olasılıkların ve sonsuz olasılıkların ortaya çıkmasına izin veriyor. Now the other aspect of this is you've got to choose. Bunun diğer yönü de sizin seçmeniz gerekir. I mean, like how many people on the planet, walk into a candy store that has way too many choices or a menu that's too big and they can't choose. Dünyada ne kadar insan bir şeker dükkanına giriyor ve çok fazla şeker olduğu için çok fazla şeker vardır ve çok fazla seçimleri vardır. Neyi seçeceklerini bilemezler. Ya da bir menü vardır ve menüde o kadar çok seçenek vardır ki neyi seçeceklerini bulamazlar. Doğru. Great, give me a menu with 4 choices. Now it's easier for me to choose. Ve çoğu insan şöyle der, bana 4 seçeneğin olduğu bir menü var, benim için seçmesi çok daha kolay. And then nobody realizes that that's what they're doing with their life too. Let me break my choices down to 2 choices to make it easier on myself. In fact, you know what? Let's make it 1 choice. That way I don't even have any choice. And now I can just make sure I just choose that one thing. Ve çoğu insanın yaptığı şey bu aslında. Ve hatta diyorlar ki bana tek bir seçim var ki böylece çok daha kolay bir şekilde seçebileyim ve işte benim seçimim sadece bu olsun. Yani soruyu sorduk. O kadar çok seçenek var ki ama biz nedense bildiklerimizi sadece seçiyoruz. Access bilmediklerimizi, bildiklerimizin ötesini mi açıyor? So we are asking questions. Usually we choose what we know. We do our choices based on that. But the questions open the space the possibilities that we even don't know. Yeah, something totally different that you never even thought possible. Evet, senin mümkün olduğunu düşündüğünden çok çok daha farklı bir şey. And to start, like the easiest place to start. Ve başlamanın en kolay yeri. Really just what else is possible. Başka neler mümkün?
what else is possible that I haven't considered yet? Burada henüz göz önünde bulundurmadığım başka neler mümkün? And probably my favorite is, how does it get any better than this? Ve muhtemelen benim en favorim bundan daha iyi nasıl olur? No matter how bad things get, Bir şeyler ne kadar kötü olursa olsun and no matter how good things get, ve ne kadar iyi olursa olsun. how does it get any better than this? Bundan daha iyi nasıl olur? I mean, 'cause things get really great and people are having a great time. They're like, oh man, it can't get any better than this. Ve bir şeyler çok iyi gidiyor bazı insanlar için ve o çok iyi, bundan daha iyisine asla sahip olamam diyorlar. Evet. And then that becomes the day or the night or the party or the whatever it was that they talk about for the rest of their lives because that was the greatest they could have. Ve yaşamlarının sonuna kadar o muhteşem geceden, o iyi geceden ya da o iyi akşamdan konuşuyorlar ve bundan daha iyisine sahip olamayacaklarına karar vermiş oluyorlar. What if every day you had was the best day you've had yet? Ya eğer her gün senin sahip olduğun en iyi gün olsaydı? That's a tough one. Bu zorlu bir tanesiydi. Kaldım. I just just paralyzed, just Kaldım. Evet, yani Access anladığım kadarıyla bayağı bir ezberlememizi bozduracak yani. Orası okey. So I just get it, the access that's what Yeah. I get. Bilincimizin de ötesine mi geçiyoruz? So we are getting beyond even our consciousness. Well, like from the concept of your cognitive mind, yes. Senin bilinçli, yani o zihninin dışına geçmek, ötesine geçmek, evet. Because your mind can only create what it can think. Çünkü senin kafan yalnızca düşünebildiği şeyi yaratabilir. You, as a conscious being, can create beyond your wildest dreams. Sen bilinçli bir varlık, bilinç varlığı olarak hayallerin ötesindeki şeyleri yaratabilirsin. And you access that by asking questions Ve bunlara sorular sorarak erişim sağlarsınız. and choosing. Ve seçerek. And choosing looks like I'll have that no matter what I have to do and no matter what it takes. Ve seçmek şuna benziyor. Buna sahip olacağım, ne gerekirse gereksin ve ne kadar sürerse sürsün. And the interesting thing is, when I say that, most people go to, oh, I have to do something really bad. Ve ben bunu söylediğimde birçok insan genelde şunu söylerler. Ben çok kötü bir şey yapmış olmalıyım. But that doesn't have to be the case. Ama olay bu olmak zorunda değil. It's just about not limiting yourself. Bu yalnızca kendini sınırlamamakla ilgili. Düşünüyorum. Düşünüyorum. I am Kendimizi thinking, I am sınırlamadığımız thinking. bir dünya neye benzerdi acaba? The world that we don't limit ourselves, how would it be actually? We have my favorite saying, and we have a saying in Access that's called, when you're thinking, you're stinking. Bizim Access'te bir söylememiz vardır. Eğer ki düşünüyorsan kokuyorsun demektir. Biraz açalım. Can you open it a little bit? Yeah. Just notice and recognize in your life when you've had the most fun, are you thinking? Yalnızca fark etmek, sen yaşamında en çok eğlendiğin zamanlarda düşünüyor muydun? Hayır. No. So more of that. Yet for some reason we think that if we think, we can think our ways into not thinking. Ve biz bazen şöyle düşünüyoruz. Eğer ki düşünürsek nasıl düşünmeyeceğimizi düşünerek çözebiliriz. Çok açıklayıcı oldu. Kanar, teşekkür ederiz. Çok açıklayıcı oldu. Tekrar alabilir miyim? Can we take it again, like one more time? Yeah. And so just to acknowledge too, like, what is really fun for me is to always be speaking in a manner such that people can't hold on to something with their minds. It's just really great. Ve aslında şunu fark etmek, benim için en eğlenceli olan şeylerden biri, ben insanlara bir şey söylerim ve onlar o kararlarına tutunamazlar. Benim için en eğlenceli olan şey bu. Because I had the same for myself. I'd be like, I don't get it. I'm trying to figure it out. I don't get it. Ve benim için de en eğlenceli olan şeylerden bir tanesi anlamıyorum, anlayamıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Bu anlar benim için en eğlenceli anlardan Doğru. biri. Biz stüdyoya girmeden önce evet Kanar'la böyle bir konuşmamız oldu.
soruları anlamadım. Anlamadım. Yeah, actually, before we came to the show, we talked with Connor that I didn't get any questions that he asked. This is Evet, what I get. anlamadım, I didn't evet. get any of them. Biraz Yeah. zihin karıştırıcı kabul ediyorum. Çünkü Yeah. alışık değiliz. Yeni alışmaya çalışıyoruz. İnsanoğlu. Yeni alışmaya çalışıyoruz. This is just mind bending because, like, as a human beings, we just trying to change this. Yeah. Yeah. I mean, the thing is it works for people and it works for some people to a certain extent. Ve bu bazen çalışıyor ve bazı insanlar için belli bir seviyeye kadar da çalışıyor. And for anyone out there that desires to create beyond what they think is possible, then that's where this getting out of thinking is great. Like I looked at, go ahead, sorry. Ve birçok insan için düşünmenin, yani birçok insan için eğer ki daha fazlasına sahip olmak istiyorlarsa o zaman orada düşünmeyi bırakmaya başlayacakları bir yere geliyorlar. Eğer daha fazlasını arzu ediyorlarsa. Like after I saw what I created as a civil engineer in Boston, and I knew I could go work on Wall Street or I could go trade stocks and do these things and do almost anything to create millions if I so desired. But was that really what I desired to create in the world? Bir inşaat mühendisi olarak şunu gördüm. Evet, gidip Wall Street'te çalışabilirim, orada burada çalışabilirim ve milyonlar yaratabilirim ama gerçekten istediğim şey bu mu? And then there's other things where when I look at like, oh, I want to create this, and then I am like, this is how I do it. It like doesn't work. So I go more towards, okay, what is actually in the moment, what would I like to have now? And what's going to be not just the most fun, but what's going to create the most for me and everyone around me. Ben birçok zaman şunu yapmak istiyorum ve bunu bu şekilde yapmak istiyorum dedim ve buna doğru gittim ama bu benim için hiçbir zaman çalışmadı ve ben de artık şöyle bir yere geçtim. Şu anda neye sahip olmak istiyorum ve soru sorarak ve buradan hareket etmeye başladım. Şu an neye sahip olmak istiyor? Başlangıç noktası. Now what I wanted to have, this is the start point for us. Cool. Then. Evet. Şimdi aklıma takılan şu oldu. Eğlenceden bahsettik. İnsanoğlu bence, özellikle ben kendi çevreme baktığım zaman, biz galiba eğlenceyi çoktan unuttuk. So as human beings, when I look around myself, I just realized that we already forgot the fun. Yeah, yeah. And so that's the thing is like everything we've talked about here, and not that it's bad or anything, is the concept of where we are and where we've been and where we could be and what's possible. But what access consciousness has done is it has tools, extremely, extremely simple tools that when applied bring this about. Ve aslında bu kötü olmasıyla ilgili değil. Access Consciousness'ın çok basit araçlarıyla, çok basit ve pragmatik araçlarıyla bundan nasıl çıkabileceğimizle ilgili bunu nasıl Mesela bir yapabileceğimiz. tanesini alabilir miyiz? Bir tanesini şu an bence bizi dinleyip gerçekten moralleri sıfır yerlerde olan bir sürü kişi vardır. Mutlaka ki vardır. Bu kadar ciddiye almadan aslında bir tık üstte kendi hayatlarını şu an nasıl taşıyabilirler? Hangi soruyu sorabilirler? So actually I am sure that there's a lot of people watching this program and they are like extremely sad and what they can ask to little bit like change their lives. What is the question that Şimdi they şu can anda ne yapabilirler? ask? What they can do right now? What else is possible? Başka neler mümkün? Başka neler mümkün sayın seyirciler? Şu an tamam durumumuz bu. And if you really want to mess with yourself, ask yourself, what do you love about it? Ve eğer ki kendinizle gerçekten böyle uğraşmak istiyorsanız o zaman kendinize bununla ilgili neyi seviyorum diye sorabilirsiniz. Kendinizle uğraşmak derken aslında hüzün içine girmekle mi? Yani kendiniz, so I'm just translating. So when you people saying that messing with yourself it is about the going into the sadness. This is what you meant. I mean, you ask, what do I love about being sad? That messes with you, right? Because you're like convinced that you don't love it. But you wouldn't keep
being sad if there wasn't something about it that you loved? Aslında kendinle uğraşmak derken şundan bahsediyorum. Siz o kadar ikna olmuşsunuzdur ki o sevmediğiniz şeye, yani o sizin başınıza geldiğine, bunu kendinize sorduğunuzda bu sizin böyle bir kafanızı çalkalar. Most people go, no, I don't love it. And then you go, yeah, but you're choosing it all the time, aren't you? No, it's not a choice. I'm at the effect of other people. Çoğu insan ben çok üzgünüm dediğinde, peki neden bunu seçiyorsun dediğinde, çoğu insan der ki hayır, ben bunu seçmiyorum. Bu benim başıma geliyor. Aynen. Bu bir de benim kaderim. So Çok there is one kullanmayı more severiz. thing. So this is my destiny. Yeah. Yeah, I mean, the creators of Access did a class once. The least attended class in Access Consciousness history was called Happiness is Just a Choice. Access Consciousness'ın kurucuları bir sınıf yapmıştı zamanında ve bu o sınıfa katılımın en az olduğu sınıftı ve sınıfın adı şuydu: mutluluk yalnızca bir seçimdir. Ve en az katılım oldu. So this is the last participant who is in there. This is right? She's asking. The last? You mean least? The least, yeah. Yes. Evet. Because nobody wants to know that it's actually a choice. Çünkü kimse bilmek istemiyordu aslında. Bu yalnızca bir seçim. But most of the time, the reason any of us choose sadness or anger or anything that isn't fun and joyful is because we're trying to control people around us. Like, oh, as long as I'm sad, then other people give me attention. Bizim aslında çoğumuzun mutsuzluğu seçmemizin sebebi etrafımızdaki insanları kontrol etmek. Ben üzgünüm, bu yüzden dışarıdaki insanlar bana ilgi gösterecek. Mesela bu en çok İlgi toplamak için mi yapıyoruz biz bunu? So are we doing that to take attention? Are you? Yapıyor musun? Really? Yani sırf ilgi mi? Evet yapıyoruz. Just Hep for beraber attention? yapıyoruz. Yeah, we are all together doing that. Is our people. And I would say the other thing is look at things in your life. What is true for you? It feels light, like in your body, it creates a lightness for you. You go, oh, yeah, that's lightness. And what's not true for you makes you feel heavy. Like when someone tells you, you're a really mean person, and you go, oh God, I'm a really mean person. That's heavy. It's not actually true. They're lying to you and they're probably trying to control you. Aslında şöyle bir şekilde bakabilirsiniz bunu söylediğimde. Bu sizin için hafif mi, ağır mı? Hafif size böyle evet dediğinizde ve bedeninizde olan şey yaşadığınızda olan şeydir. Ağır da biri size mesela atıyorum sen çok kaba birisin dediğinde ve siz de aman tanrım ben gerçekten çok kötü ve kaba biriyim. İşte bunu yaptığınızda bu sizin için ağır demektir. Yani bu ağır demektir. So if you ask, do I love being sad do I do sadness to create attention and it feels light and you're kind of like, whoa, then okay. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Ben bu mutsuzluğu ilgi toplamak için mi yapıyorum ve size böyle hissettiriyorsa işte o zaman bilebilirsiniz ki evet. Evet, ilgi toplamak için yani. I mean, but these are typically things we learn from our parents. Like as a little 2-year-old baby, your parents are sad and angry at each other, or your mom is sad in order to manipulate and control your dad. So bunlar bizim çocukken öğrendiğimiz şeyler. Yani anneniz ve babanız var ve anneniz atıyorum üzgünmüş taklidi yapıyor ki böylece babanızı kontrol edebilsin. I mean, that's a big one because most of the time, a lot of men, in some areas of the world, some men think that their job, because it was their job when they were a kid, is to make their mom happy, or to make women happy is like their ultimate goal in life. And so if the woman becomes sad, then she has total control over him. And then the women learn to be sad so that they can have total control over the men. And it's just... Ve bu aslında genellikle olan şey. Yani dışarıda çok fazla erkek var böyle annelerinden öğrendikleri, annelerini mutlu etmeleri gerektiğini öğrendikleri ve eve gittiklerinde de karılarını mutlu etmeye çalıştıkları ve kadınların çoğu da mutsuz olarak kontrol edebileceklerini öğreniyorlar ve bu şekilde mutsuz olmayı seçiyorlar. So if you go, wow, I love being sad because it makes my husband or my boyfriend go, oh, what can I do for you, honey? And it worked for, the first year of our relationship, but it doesn't work anymore because they never succeeded. Ve bakabilirsiniz yani ben kocamı ya da erkek arkadaşımı işte kontrol etmek için mi mutsuzluk yapıyorum ve eğer ki size evet hafif hissettiriyorsa ve bunun çalışmadığını fark ediyorsanız o zaman bunun farkına varabilirsiniz. So then you can go, what else is possible? Ve sonra şunu söyleyebilirsiniz, başka neler mümkün? Bunu fark ettiğimizde soru bu. Başka neler mümkün? So when we are becoming aware of something, this is the question, what else is possible? Yeah. Evet. O zaman biz çok ilgisiz bir toplum muyuz ki
çok fazla hüzün ve çok fazla şimdi onu düşünüyorum. So İster I am istemez. just thinking about we are the people that didn't get any attention before the time, like before the childhood. So we are just looking for it because there's a lot of sadness in there. Yeah, yeah. So are you sad that you didn't get any attention? Or are you trying to use sadness to get attention and it's still not working? Öyleyse sen ilgi çekemediğin için mi mutsuzsun, yoksa ilgi çekmeye çalışıp ilgi çekemediğin için mutsuz olduğuna karar verdin ama bu çalışmadı ve hala mı mutsuzsun? Or is the rest of the world telling you should be sad because you didn't get any attention? Ya da dünyanın çoğu sana ilgi alamadığın için mutsuz olman gerektiğini mi söylüyor? And if you really asked yourself, did you really care about it? You're like, no, not really. Ve kendine sorarsan gerçekten bunların hiçbirini gerçekten umursadın mı diye gelen cevap şu olacaktır. Çok fazla değil. So that's where you just never ask why anyone else functions the way they do. That'll mess you up in trying to figure things out. People just choose what they choose. İnsanların neden bir şeyler seçtiğini asla sorma. Çünkü insanlar seçtikleri şeyleri seçecektir. Bunun nedeni yok. Ya bunu çözmeye çalışma. Neden diye bir soru da değil zaten, doğru mu? So why is not a question even? No. Look at every time you ever ask why, and there's already some sort of assumption. Neden sorusunu sorduğun her yere bakarsan orada çoktan vermiş olduğun bir karar olduğunu göreceksin. Doğru. This is true. Yeah. Doğru. Yeah. So, but you can ask yourself, you can ask you, why am I choosing to be sad? Or like, why am I choosing to not have more money in my life? That's a tough one because money is a tough situation. Why do I keep choosing the relationships I'm choosing? O zaman kendinize şunu sorabilirsiniz. Neden üzgün olmayı seçiyorum? Ya da neden parasızlığa sahip olmayı seçiyorum? Ya da neden sürekli seçtiğim ilişkileri hala seçmeye devam ediyorum? And like, so you just ask yourself why, but especially if you can ask with a knowing that you're only asking to bring up that which makes you choose it. And this is where we make our translator's life very difficult. Ve kendinize şunu sorarsanız eğer ki, ama bunu bir cevap aramaktan değil, neden bunu seçiyorum? Yani yalnızca oradaki şeyleri ortaya çıkarmak için, işte o zaman gerçekten farklı bir şey seçebileceğiniz bir yere gidiyorsunuz. Did you tell her that this is where we make your life difficult? Ve işte bu şekilde biz çevirmenlerimizin hayatını çok zor yapıyoruz dedi. Bence de. Her mind is going, Çünkü onun kafası şöyle, bir dakika. This is so true. Yeah. So you ask to bring it out and just know that you can let it change. Yalnızca ortaya çıkarmak için sorarsın ve sonra değişmesine izin verirsin. And if something shows up that you go, oh, that's why I'm choosing it, cool. Eğer ki bir şey ortaya çıkarsa dersiniz ki evet, seçtiğim şey bu. Güzel. Diyorsun ki seçim ve soru. So you are saying the question and the choice. Question, choice, possibility. Soru, seçim, olasılık. Olasılık. And a fourth one, contribution. Ve But we'll save that for dördüncüsü another time. katkı, ama bunu başka bir zaman için söyleyeceğim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bilgilendirdiniz. Thank you so much for coming. Thank you so much for informing us and coming here. Çok güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İrem, sana da çok teşekkür Rica ederim. ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. İnşallah bir sonraki gelişinizde tekrar birlikte olabiliriz. I hope we will be together after you came here again. Teşekkürler Nevin. Teşekkürler Kanor. Evet sayın seyirciler, bugünlük de bizden bu kadar. Evet, doğru sorular var. Çok fazla cevapları aramayalım ve hayatı birazcık bir oyun olarak görelim ya. Çok ciddiye almayalım. Bizden bu kadar. İyi akşamlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın.